Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere kahvaltılık tariflerimi bir yenisini daha ekledim. Sonucu çok şaşıracak ve çok beğeneceğiniz bir kahvaltılık tarif. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 3 tane patates kullanıyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre patates kullanabilirsiniz. Benim tava büyüklüğüm, çapı 30 santim arkadaşlar. Bu şekilde bir aparatım vardı. Aynı rende yapar gibi. Eğer bu şekilde aparatınız yoksa rendeleyebilirsiniz. Kalın tarafıyla rendeleyin. İnce tarafıyla kesinlikle rendelemeyin. Bakın gördüğünüz gibi şöyle patateslerim hazır. Sizleri daha fazla sıkmadan hemen gösterdim. Suyunu veriyorum üzerine. Ben su kullanıyorum. Kullanmayı da bilirsiniz. Patatese su konulur mu vesaire, nişastası çıkıyor. Şöyle böyle çok mesajlar geliyor. Siz koymayın arkadaşlar. Dilerseniz koymayı da bilirsiniz. Evet arkadaşlar, patatesim suda beklerken ben de diğer ikinci işlemini yapıyorum. 2 işlemli bir kahvaltılık. İnanın sonucu çok beğenecek ve çok şaşıracaksınız. Bir tane pırasa kullanıyorum. Pırasayı da yumuşayıncaya kadar kavurmanız yeterlidir. Çünkü daha sonra kullanacak olduğumuz sebzelerle birlikte de pişeceği için çok aşırı pırasayı pişirmenize gerek yok. 2 dakika kadar sotelemeniz yeterlidir. Bu şekilde yumuşaması yeterli. Daha sonra bir tane havuç rendeledim. Rendenin büyük kısmıyla bir tane havuç rendeledim. Havucu içerisine alıyorum. Daha sonra 1 dakika kadar şöyle karıştırıyorum. Daha sonra içerisine ıspanak ilave ediyorum. Ispanak yemeyen çocuklarınız, pırasa yemeyen, yumurta yemeyen çocuklarınız için gerçekten çok besleyici ve doyurucu. Hem de ıspanağın ve pırasanın vitaminini de almış oluyorlar. Gerçekten çok yararlı bir tarif çıktı ortaya. Mutlaka yapıp deneyin. Eğer yapıp denerseniz de yorum kısmına görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. 1-2 dakika kadar da havuçla birlikte soteledikten sonra içerisine ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ispanak temizliği hakkında 1-2 şey söylemek istiyorum. Ispanak biliyorsunuz yapraklarının arasında çok kum barındıran bir sebzedir. Çok iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor. Hatta suyunu değiştirerek 5-6 sefer suyunu değiştirerek ve en son sirkeli suda bekleterek ıspanağın temizliğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 1-2 defa yıkamayla kesinlikle ıspanakların kumu çıkmıyor. Bunu da söylemek istedim. Ispanaklarla birlikte de ıspanağın pişinceye kadar, yani yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi de zaten 1 çay kaşığı tuz ekledim. 1 çay kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. Dilediğiniz baharat çeşidi kullanabilirsiniz. Şöyle karıştırdıktan sonra bu iç malzemeyi mutlaka soğutuyoruz. Daha sonra patatesleri buluşturmak için sos hazırlıyorum. 3 tane yumurta kullanıyorum. İçerisine 1 fiske tuz ilave ediyorum. Daha sonra iyice çırpıyorum. Sosumuzdaki malzemelerimiz bu kadar. İyice çırpalım yumurtalarımızı. Evet, yumurtam hazır. Bir kenarıya alıyorum. Daha sonra patateslerimi suda süzdürdüm. Süzgecin içerisinde. Yine kaba alıyorum. Kabın içerisine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Nişasta niçin ekliyorsunuz? Patateste nişasta yok mu diyebilirsiniz. Tabii ki nişasta patateste var ama yani pişirirken dağılmaması için illaki bir şeyin tutması gerekiyor. Siz dilerseniz un da ilave edebilirsiniz ama nişasta hem çıtırlık verecek patatesi hem de birbirinin tutmasını sağlayacak. Mutlaka kullanılmalı. Sosu da patatesin içerisine ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Mutlaka iyice karıştırmaya özen gösterelim. Patateslerimiz de hazır.
ıspanaklı harcımız da hazır. Artık şimdi hepsini buluşturma zamanı geldi. Buraya dikkatli izleyin arkadaşlar. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Daha sonra patatesleri tavanın tabanına yarısına ekliyorum. Mutlaka yarısını koyun. Çünkü daha sonra üzerine kapak olarak da diğer yarısını ekleyeceğiz. Bu şekilde yaydırarak şöyle patatesleri düzenleyin. Bu aşamada tava seçimi yanmaz yapışmaz olması gerekiyor. Farklı tava çeşidi, çelik tarzı tava kullanırsanız mutlaka yapışacaktır ve kurtaramayacaksınız. Yanmaz yapışmaz olmasını dikkat edelim. Tabanına yerleştirdim. Daha sonra ortasına ıspanaklı harcımı yayıyorum. İnanın o kadar lezzetli ki sizleri buradan anlatmam imkansız. Böyle anlatıyorum, bazen de diyorsunuz ki ne kadar çok ballandırdınız, ne kadar çok övdünüz diyorsunuz. Güzel olmayan şeyi övmüyorum. Sizlerin anlaması ve sizlerin bu tarifi içiniz rahat rahat yapabilmesi için tabii ki anlatacağım. Gerçi bu tarz konuşanlar keşfetten gelenler. Benim kendi takipçilerim, kendi sayfamın devamlı takipçileri anlatmamı istiyorlar ve çok beğeniyorlar. Onun için anlatmayı ben devam edeceğim. Diğer yarısını da ıspanaklı harcımın üzerini kaplıyorum. Bakın bu şekilde. Hiç dağılmıyor arkadaşlar. Hiç problem yapmayın. Pişince inanın kendini toparlıyor. Kalan sosumu da üzerine tamamen döktüm. Bir spatula ile bu şekilde bastırarak kenarlarını ve üzerini düzeltelim. Hiç problem etmeyin. Patatesler dağılmıyor pişerken. Çünkü sosuyla patatesler birbirini tutuyor. İnanın çok güzel pişiyor. Hiç tereddüt etmeyin. Sadece kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirin. Ocağın büyük gözünü alın ve kısın arkadaşlar. Evet, kontrol ediyorum. Şöyle kenarlarından doğru kontrol edin. Çok fazla kaldırmayın. Şöyle bakın, kızarmaya başladıysa çevirebilirsiniz. Ama kızarmadıysa kesinlikle çevirmeyin. Bir sapak yardımıyla ters çeviriyorum. Tekrar tavaya şöyle 1-2 damla kadar zeytinyağı ekledim. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Patatesleri tekrar içerisine alıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel oldu ki kalıp gibi. Şöyle hiç dağılmıyor. Eğer dağılıyor diyorsanız da tavanızda bir problem olabilir ya da çok fazla sıkıştırmamış olabilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bakın, nefis çayımız demleninceye kadar kahvaltılığımız hazır oldu. Farklı tarifler arayanlar için muhteşem bir tarif. Mutlaka yapıp deneyin. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, servise aldım. Şöyle sizlere dilimleyerek de iç dokusunu göstermek istiyorum. İçini çok merak ediyorsunuz biliyorum. Ben de bu güzel tarifimin her ayrıntısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlaka 10 dakika kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Sıcak sıcak bölmeyin, dağılmaması için. Birazcık dinlendirin arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? İnanın börek. Dışarıdan bakan börek sanır. Gerçekten 2 katlı börek tarifi. Bu tarifimizi sadece kahvaltılık değil, 5 çayında misafirlerinizi de ikram edebilirsiniz. İnanın çok beğenecekler. Çünkü her zaman ikramlık verilen tariflerden çok farklı olduğu için onların da
gönlünü fethedeceksiniz. Şöyle bölerek de göstereyim. Bakın. Misler gibi bir tarif. Beni nerelerden izliyorsunuz arkadaşlar? Hangi tarifimle ilk kez sizinle karşılaştık? Yorum kısmını yazarsanız oradan sizleri merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.